Arkadaşlar sıfırdan son düzeye kadar her şeyi öğreneceğimiz Price Action ve ICT derslerine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Price Action konsepti içerisinde yer alan market kırılımları, market bozumları veya yapı kırılımları. Şimdi burada geçen videoda da söylediğim gibi göreceğiniz terimler hep İngilizce şekliyle olacak. Çünkü yabancı kaynaklarda araştırma yaptığınız zaman bu terimlere aşina olmanızı istiyorum. Yine en temelden basit bir şekilde anlatarak bu yapıları anlayacağız. Şimdi ekranda 3 tane kelime görüyorsunuz. İlki break of structure yapısının kısaltımı. Break of structure dediğimiz yapı bozulumu veya yapı kırılımı olarak isimlendiriliyor. Göreceğiz. MSB dediğimiz market structure break kelime öbeğinin kısaltılmış hali. Bu da yine market yapıları artık yön değiştirdiğinde veya kırıldığı zaman belirleyeceğimiz noktalar olacak. Üçüncü terimimiz de change of character kelime öbeğinin kısaltılmış hali. Yine karakter değişimi yani market yapısının artık değişmiş olduğu noktalarda tıpkı MSB gibi isimlendirdiğimiz itki hareketleri olacak. Şimdi hemen incelemelere geçelim. Klasik teknik analizde biliyoruz ki yükselen trend ve düşen trendler var. Fakat ben bunları anlatırken bir yükselen trend veya düşen trend çizmedim. Çünkü hepimiz farkındayız ki market içerisinde yapılar nizami bir şekilde ilerlemeyebiliyor. Bu sebepten ötürü de bir yükselen veya düşen trend çizemeyebiliyoruz. Ama yine de price action konseptiyle bütün dip ve tepeleri isimlendirebiliriz elbette. Şimdi sol tarafta bakın bir dip noktası var burada Türkçesiyle değil mi? Yani low noktası diye geçiyor L harfi. Ve fiyat yukarı doğru gitmeye başlıyor. Bir tepe yaptıktan sonra bu tepeden aşağı düzeltme yaptığında biz buraya HH yani higher high yüksek tepe olarak isimlendirme yapıyoruz. Ardından bu düşüş bir önceki düşüşten daha yukarıda kaldığında buraya HL dememizin sebebi bir önceki dipten daha yukarıda bir dip olarak kalmış olması yani higher low noktası daha yukarıda bir dip olarak isimlendiriyoruz. Şimdi fiyatların henüz sağ tarafını görmüyoruz ve tekrar bu HL noktasından, higher low noktasından fiyat yukarı doğru bir itki hareketi oluşturdu. Ve bu itki hareketi bir önceki tepeden daha yukarıda bir tepe yaptığı anda buranın adı da bizim için higher high yani daha yukarıda bir tepe olarak karşımıza gelmiş oldu. Şimdi bu daha yukarıda tepeyi gördüğümüz anda bakın burada ilk tepemizin yanında bir çizgi var. Yani bu çizgi kırıldığı anda zaten biz yeni bir higher high noktası, yeni bir yüksek tepe elde ettiğimiz için işte bu küçük yapı yani 1, 2, 3 dip, tepe ve daha yukarıda bir dip yapısı kırılmış oluyor. Artık daha yukarıda bir tepeyle trend devam ediyor. İşte biz buraya BOS yani Break of Structure yani şuradaki üçlü noktanın yapısı kırıldı ve daha yukarı gidiyor şeklinde isimlendiriyoruz. Break of structure'lar hep kendi 1-2-3 yapılarının kırılmasıyla oluşan ve karşımıza gelen price action konsept terimleridir. Şimdi tekrar HH noktasından yeni bir dip ama bir öncekinden daha yukarıda bir dip oluşuyor. Tekrar higher low diyoruz yani daha yukarıda dip diyoruz. Ve bakın 1, 2, 3 yani ikinci dalgayı kontrol edin. Burası yukarı kırıldığında yani bu yapının tepesi yukarı kırıldığında da biz buradaki 3 noktalı yapının kırılımı gerçekleşti diyoruz. Yani break of structure diyoruz buna. Bu tepe yukarı doğru kırıldığı anda ve artık daha yukarıda bir tepe oluştuğu için de buraya tekrar HH yani higher low noktası diyoruz. Tekrar bir düzeltme yapıyor. Bir önceki dibinden daha yukarıda dip yani higher low ve akabinde 1, 2, 3 noktalı yapı yukarı doğru bir önceki tepesini kırdığı için de buraya tekrar break off structure yapısı diyoruz. Yani yükselen trend içerisindeki bir yapıda tepeler kırılıp daha yukarı gittiğinde bunlar bizim break off structure yapımız olacak arkadaşlar ve biz her yeni tepeye HH, her yeni dibe daha yukarıda dibe HL yani higher low noktası olarak isim vermiş olacağız. Aynı şekilde bir düşen yapı var. Bakın tepeden geliyor burası bir high noktası, tepe noktası ve bir düşüş yapıyor. Düşüş yaptıktan sonra yukarı yönlü bir itki oluşturuyor. Fakat bu itki bir önceki tepesinden daha aşağıda oluştuğu için biz buraya lower high diyoruz. Yani bir önceki tepeden daha düşük bir tepe. Ardından
Bu yapı bir önceki dibini aşağı kırdığı için L noktası daha aşağı kırıldığı için işte 1, 2, 3 noktalı yapımız kırılmış oluyor ve biz bu aşağı kırıldığı anda break of structure noktası diyoruz bu kırılıma. Elbette daha aşağıda bir dip oluşturduğu için de artık lower low yani daha aşağıda bir dip şeklinde isimlendiriyoruz. Tekrar yukarı bir itki hareketi fakat bir önceki tepesinden daha aşağıda kaldı. Çünkü bize artık bir düşen trend karakteri oluşturuyor yapı sistem. Biz buraya lower high yani bir önceki tepeden daha düşük bir tepe oluşturdu diyoruz. Akabinde 1, 2, 3'lü noktanın daha aşağı kırılmasıyla oluşan bacağı da break of structure diyoruz. Zaten bu şekilde ilerlediğinde de bir düşen trend elde etmiş oluyoruz. Bunlar break of structure yapılarıdır ve break of structure'lar her zaman 3 noktalı kendi içerisinde küçük yapıların kırılımıyla oluşur. Market structure break yani change of character dediğimiz yapıları da bir inceleyelim bakalım nasılmış. Şimdi ekranda 2 tane örnek görüyorsunuz. Bakın şurada bir HH karışım var. Önemli değil. Bir dipten yukarı bir hareket ve bir düzeltme. Fakat bu düzeltme bir öncekinden daha yukarıda kalmış. Bu az önce gördüğümüz higher low yani daha yukarıda dip. Daha yukarıda dip, daha yukarıda tepe. Bir yükselen trend yine ilerliyor. Bu yükselen trend ilerledikten sonra bir noktada artık HL, HL ve HL şeklinde ilerlemesi gerekirken yani burada bir higher low daha yukarıda bir dip oluşturması gerekirken kırıyor bu yapıyı buradaki son dibi bu yükselen trendin ve artık aşağı doğru bir bacak oluşturuyor. İşte bu dip kırıldığı anda buranın adı market structure break oluyor arkadaşlar. Yani market yapısının kırılımı trendin artık dönüştüğü nokta ve biz burada daha yukarıda bir dip göremezken artık daha aşağıda bir dip görüyorsak diyoruz ki evet bu market yapısı artık dönüşebilir ve aşağı yönlü bir trendi elde edebiliriz. Buraya tabii ki biz change of karakter de diyebiliriz ki sağda öyle yaptık. Bakın daha aşağıda bir dip yaptı. Bir itki hareketiyle tekrar daha aşağı gitti ve market burada artık dönüşmüş oldu. Peki az önceki gibi yine bir düşen trendimiz var. Daha düşük dipler ve daha düşük tepelerden oluşuyor. En nihayetinde bir noktada lower low yapıyor yani en dip noktamızı yaptıktan sonra biz ne bekliyoruz? Aslında şuralara kadar bir itki hareketinden daha aşağı gitmesini bekliyoruz. Hatta nizami bir yapıysa düşen bir trend bile çizebilirdik. Fakat lower high yapacağı yere yani daha düşük bir tepe yapacağı yere daha yukarı gidip higher high yapıyor. Yani düşen trendi bozuyor. İşte bu bozunum gerçekleşen son düşen trendin son lower high noktası yukarı kırıldığı anda iğnesiyle birlikte kırılacak arkadaşlar. Yani bunun en üst noktası kırılacak. Kırıldığı anda biz buraya change of karakter yani market structure break yani market yapısının kırılımı artık market yapısının dönüşümü diyoruz. Bu yapının karakteri değiştiği anda zaten yeni bir tepe ve dip tepe şeklinde artık yukarı yönlü bir işlem görebiliyoruz. Burada gördüğümüz yapılar normalde düşen ve yükselen trendlerle çok benzer hatta aynı şeyler. Neden peki bunları price action'da tekrar işliyoruz? Çünkü arkadaşlar bu şekilde bir zikzak hareketi oluştu ve ben buraya yükselen bir trend çizeyim, kırılsın, short açayım. Biliyorsunuz ki market hiçbir zaman bu kadar kolay davranmıyor. Bu kadar kolay davransaydı zaten hepimiz normal klasik bir destek, direnç ve trendlerle zengin olurduk ve burada bu videoları, bu eğitimleri almıyor olurduk. En nihayetinde o kadar garip trendler oluşturuluyor ki çünkü market maker'lar yapacağı işi göstere göstere yapmayı sevmez. Elini açmayı sevmez. Herkese kazandırmayı sevmez. O yüzden biz nizami bir düşüş veya yükseliş görmesek bile en nihayetinde bir noktanın higher high veya lower low olduğunu yazıp bir noktada evet burası artık nizami higher high ve higher low olarak mesela nizamiyeti bozuyor yani düzeni bozuyor ve burada yeni bir higher low oluşması gerekirken lower low oluştuğu için ben buraya MSB diyorum diyorsunuz ve bundan sonra da bu şekilde davranışlar gerçekleştirip price action konseptlerine iyice alışıyoruz. MSB'leri, change of character'ları bunların hepsini çizip ona göre daha sonrasındaki derslerimizde de göreceğimiz
işlemler alıyoruz ve karlarımızı elde ediyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki eğitimimizde yine Price Action'a devam edip bu işi sonuna kadar götüreceğiz arkadaşlar. Eğer sabredip videoları izlemeye devam ederseniz gerçekten bu eğitimlerden çıktığınızda Price Action ve ICT konusunda usta olmuş olacaksınız. Size garanti ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.